Merhaba arkadaşlar. Son dönemde videolarımda bir sakinlik sezmiş olabilirsiniz. Bunu bilinçli yapıyorum aslında. Hızlı içerikler, böyle hızlı katların olduğu kurgular veya yüksek müziklerin çaldığı işte bu popüler, o an trend olan müziklerin bangır bangır çaldığı, üstüne sürekli birinin hızlıca konuştuğu bu videolardan biraz uzaklaştım. Ben uzaklaşınca, ben böyle şeyleri tüketmeyince, ben biraz daha sakinleşince böylece benim yaklaşımım da, videolara olan yaklaşımım da değişmiş oldu galiba. Yani bu tercihler bilinçli. Bu mekanlar bilerek seçiliyor ve bu ritim bilerek oluşturuluyor. Bunu bilin istedim sadece. Videolarımda o sakinliği, sessizliği, huzuru vermek istiyorum. Çünkü bu ortama geldiğim zaman ben de böyle hissediyorum. Son videonun bitiminde size otları işleyeceğimizi söylemiştim. Orayı da zaten burada çekmiştim. O yüzden bu videonun başlangıcı da burada olacak. Otlar bulunduğu yerlere göre şekil değiştiren şeyler. Deniz kenarında, ağaç kenarında veya düz yerlerde olan otlara hep aynıymış gibi muamele ederiz ama çok farklılar aslında. Elbette ben buna bir uzman gibi yaklaşmayacağım. Bir bitki bilimci gibi yaklaşmayacağım. Sadece bir çizer olarak yaklaşıyorum. Burada gördüğünüz su etrafındaki bitkiler biraz daha uzun veya bu örneklerde olduğu gibi. Yine deniz kenarında bu tarz sosisli bitkiler var. Okey. Bırki ses de güzel. Göle düşmedikçe sorun yok. Var ya, ben bu göle düşebilirim. Ve yüzme bilmiyorum. Ama her şey YouTube için. Her şey sizin için. Şimdi şu otları çizmeye çalışalım. Sudan çıktığı için öncelikle bir su şeyi yapmak istiyorum. Çaprazdan baktığımız, tam yukarıdan bakmadığımız bir açı olsun. Buradan da otlar çıkacak bu şekilde. Genellikle dümdüz çıkmış bir ot bulmak zaten hep zor. Bu 3-4 otu yerleştirdikten sonra belki işimiz daha kolay olabilir. Hatta şu fırçanın kenarıyla şu şekilde biraz su dokusu da verebilirim. Özellikle mürekkebi seçtim. Bir de ben sürekli bununla eskiz yaptığım için bunu tercih ettim. Tabii siz diğer mediumları da tercih edebilirsiniz. Önü birazcık daha koyu yapalım. Kullanımı zor fırça kalemin, mürekkebin, silgi olmadığı için. Ben de bunun farkındayım ama hoşuma gidiyor. Sevdiğiniz medium'u bulmak da önemli. Bir de ben burada mesela çok düzgün yaptım. Aslında doğada böyle düzgün şekiller bulması biraz zor. Doğada genelde random, daha böyle rastgelelik var. Bir de dış etmenler çok olduğu için mesela buradaki ota sürekli bir su çarpıyor, sürekli bir rüzgar çarpıyor. Belki hayvanlar geliyor, ördekler gelip ısırıyor. O yüzden bu otun çevreye verdiği bir tepki aslında bu. Belki çok böyle ideal ortamlarda büyümüş olsa düzgün büyüyecek fakat dışarıda olduğu için öyle bir fırsatı olmuyor. Gördüğünüz şeyin aynısını çizmenize de gerek yok. Mesela ben öndeki hem suyu daha koyu yaptım hem de otları biraz daha ayrıntılı ve daha fazla yapıyorum. Ama en arkadaki otların o kadar ayrıntılı olmasına gerek yok. Bu ayrıntıyı azaltmak önemli çünkü. Tabii bunun önüne neler çizebiliriz? Daha da öne çizebilirsiniz. Atıyorum şu sol kısma işte bir ağacın dalını düşüreceksiniz diyelim. Öyle şeyler de ekleyebilirsiniz. Çok daha koyu. Gölün bu tarafına geçtiğimiz zamansa otlar değişiyor bakın. Biraz daha sık, daha küçük yapraklı, daha çeşitli. Peki aynı otlar ağacın kenarında nasıl şekilleniyor? Mesela bu ağacın altındaki otlara bakalım. Biraz seyrek ve dalları olan bazı yapılar görüyorum. Yol kenarındaki ağaçların yapısı ise biraz daha böyle. Ve o ağaçların altındaki otların yapısı. Şimdi otlar dediğimiz zaman bunlar bir yerde oluyor, bir de suda oluyor. Belki ağacın üstünde falan sarmaşık, demirlere dolanan, tahtaya, duvara ya da ağaca dolanan sarmaşıklar olabilir. Ama bunlar da yine yere giriyor sonuç olarak. Su bitkileri benim gözlemlediğim kadarıyla kökleri biraz daha böyle ince, suya bağlanan kısım, üst kısımları ise uzun. Buradaki yapraklar değişiyor. Kimisinin yaprağı bu şekilde. Kimisininki bu şekilde üstünde tohumları ya da yaprakları var. Yere geldiğimiz zaman da şu bizim toprağımız olsun mesela. Genelde herkesin kullandığı şu ot dediğimiz zaman şöyle şeyler yaparız. Belki bunu bir tık daha öteye taşıyıp gövdesini ve yapraklarını değiştirebilirsiniz. Mesela birisini biraz daha uzun hem kısa kalın yapraklar eklersiniz. Uzun yaptığınız bitkilere belki ikinci dalları veya yaprakları ekleyebilirsiniz. Veya daha eğri büğrü olan otlar ekleyebilirsiniz. Sadece eğri büğrü otlardan oluşan bir yer yapalım. Böyle kaos, karmaşık bir sürü dal çıkmış. Arada bazı yapraklar.
Veya bahçe bitkisi olabilir. Nasıl? Yani normalde böyle bir durumda olan ot var diyelim. Bu otu ne yapıyorlar? Şuralardan kesiyorlar. Şuradan, şuradan, şuradan kesiyorlar ve kare bir hale getiriyorlar aslında. Yani bahçede olan bitkiler de aynı bitkiler, sadece daha düzenli hali gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu bitkileri bilmemizin, bu çeşitleri bilmemizin ne önemi var da diye olabilirsiniz. Bence bunlar bilinçaltımızda, her insanda bilinen şeyler. Çünkü çok fazla ot görüyoruz farklı alanlarda. Bu bize doğal hissettiriyor. Bunları öğrenmemiz neden önemli? Mesela 2 tane ağaç çizelim. Ağaç gövdesi sadece. İkisi de aynı ağaç olmuş olsun. Dokuları falan aynı 2 ağaç. Aynı o eskizdeki gibi. Bunun etrafına suda gördüğümüz, su çevresinde, göl kenarında gördüğümüz otlarla süsledik. İster istemez şöyle bir algı oluşuyor. Ya bunun önü su, bu dereye çok yakın, burası hep su. Ya da bunun arkası, ağacın arkası su. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü yaptığımız otlar hep su bitkisi ve bunları her insan illaki bir yerde görmüştür. İster istemez kafamız oraya gidiyor. Daha karada olan, yerde olan bitkiler yaparsak ama biraz daha kalın gövdeli, yani ağacın bir küçüğü gibi biraz. Yaprakları var burada. Etrafında çimenler. Burada belki bir taş yine yardımcı olabilir. Daha da abartabilirsiniz. İşte ağacın üstüne belki mantarlar falan ekleyebilirsiniz. Veya şu ağacın üstüne tırmanan yapraklar olur ya. Bu tarz bitkiler yaparsanız da bu biraz daha yer hissini verir. Bu biraz daha su hissini verir. Bunlar da bizim resimlerimiz için önemli. Burada gördüğüm ağaçları, otları, bunları çizelim biraz. Tabii ki bir sürü ot çeşidi var, yani bunların hepsini işlememiz çok zor. Ben de her çıktığımda farklı otlar görüyorum ama bölgemize göre muhtemelen benzer otlarla karşılaşıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ben burada mesela şu otu çok görüyorum. Şöyle çıkıyor ve ucunda ufak bir tane tohum mu artık neyse, öyle bir şey var. Tabii bunu biraz uzaktan çizdiğim için her bitkiye ayrıntı veremiyorum ama mesela ağacın yanında şöyle bir bitki de var. Buraya biraz büyütülmüş halini çizeyim. Üstünde bir sürü böyle küçük yapraklar var. Yukarıdan dallar geliyor böyle. İstediğimiz kadar çoğaltabiliriz ama burada bırakacağım galiba böyle. Benim de elim sürekli bu ota gidiyor böyle. Hani 2 tane çizgi yapayım hemen ot göstereyim diye ama doğada çok rastgele şeyler var. O yüzden aslında yaptığın hiçbir ot bir diğerine benzememesi lazım. Ya hareket olarak ya direkt yapısı olarak. Burada yaptığınız otların yoğunluğu, yapısı, etrafındaki diğer objeler, bunlar bile bulunduğu yerle alakalı bize fikir veriyor aslında. Mesela bu çizdiğim, burada rastgele geldiğim bir park. Yani burada mesela kocaman bir kaya olsaydı şu şekilde, işte tek tarafına çok güneş vuruyor diyelim, diğer taraf gölge kalıyor. Bu kayanın üstünde işte yosunlar olsaydı, bunu mürekkeple anlatması bir tık zor ama veya işte şunun üstünde böyle
otlar bitmiş olsaydı, yanında otlar bitmiş olsaydı, taşlık bir arazi olsaydı derdik ki muhtemelen burası dağ galiba ya da işte orman gibi bir alan. Ama bunu yaptığımız zaman diyoruz ki park. Daha kısa otlar, daha böyle güçsüz bitkiler. Bu da aynı şekilde. Zaten şu tahtaları bilerek yaptım. Hani anlaşılsın diye yanına bağlıyorlar ya parklarda tahtaları. Yani bu yaptığınız şeyler önemsiz gözükse de işte sadece bir taş, sadece bir ot gibi düşünsek de böyle değil. Bunların hepsinin bir manası var ve bence içten içe insanlar bunların ne olduğunu anlıyor. Hiç çizimle ya da otla alakası bile olmasa hepimiz doğaya maruz kaldık. Hepimiz ot gördük bir yerlerde ister istemez. Şuraya bir tane de süs bitkisi koyalım. Yani şu kesilen, budanan bitkilerden. İki örnek var çünkü karşımda. İkisi de hoşuma gitti. Bir tanesi çok yoğun. Yani yine kare şeklinde. Yani silüetimiz hemen hemen böyle. Şuradan hafif bir dal gözüküyor. Ama sonrasında çok az. Yani şöyle birkaç tane delik yapacağım. Gerisini hep boyayacağız. O kadar sıkı yani. Bu süs bitkilerini yaparken silüet çok daha önemli. Şimdi şu kısımlar ne kadar budandığını gösteriyor aslında bize. Çok gerçekten düzenliyse böyle çok ufak yapraklar gözüküyor sadece. Normal yolumuza devam ediyor. Şöyle önünü de çizelim belli olsun. Bundan sonra işte normal şeyler başlıyor. Ağaçlar, bitkiler. Bir tane daha örnek var. Gövdesi çok gözüküyor. O yüzden önce gövdesini çizeceğim. Bu yanında bir tane daha. Ondan sonra yapraklar yukarıda çok yoğunlaşmış. Hepsi yukarıda. Elimden geldiğince düz yapacağım üst kısmı. Bakın iki farklı süs bitkisi. Sizleri bitirdik. Ben gidiyorum şimdi kurguya. Görüşürüz. Siz de ot mod çizin. Eğer çizdiklerinizi atmak isterseniz sunucumuza gelin. Yorum olarak yeni bir konu istiyorsanız onu yazın. Belki onu çekerim. Kim bilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.